Merhaba arkadaşlar. Saksenda iğne kullanmaya başladım. Bununla ilgili videolar çekeceğim. Başlamadan önce hatırlatma yapmam gerekiyor. Bu bir reklam videosu değildir. Ben diyabet hastasıyım. Doktor tavsiyesiyle kullanıyorum. İkincisi de lütfen iğnenin reçetesiz satılıyor olmasından faydalanıp reçetesiz satılıyor diye gidip kendi kafanızdan almayın. Bir endokrinoloji doktoruna danışın ve doktor kullanımda kontrolünde başlayın ve doktor kontrolünde doz arttırın. Ben öyle yapıyorum. Ben daha önce Manjaro kullandım. 24 hafta. Yüksek dozlara çıkmadım. Manjaro'da 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 diye 15 miligrama kadar çıkılıyor. Ben çıkmadım. Yüksek doza çıkmaktan korktum. Doktor da bana dedi ki çıkma yükseğe, gerek yok dedi. Etki ediyor. Fayda etme fazlası gerek yok dedi. Doktor kontrolünde kullandım. Şöyle yaptım ben. Ee, 6 ay kullandım. Ayları sayıyorum. 2,5, 5, 7,5, 5, 2,5, 2,5. Böyle kullandım. Alıştırarak başlayıp alıştırarak bitirmek gerektiği için de başlangıçta 4, 2,5 vuruldum. Bitirirken de 8, 2,5 vuruldum. Ve 24 haftada 25 kilo verdim. Ama ben şöyle fantastik bir hayal kurmuştum. 30 kilo vereceğim. Halbuki Manjaro 72 haftada sonuç olarak %22 sonuç verdiği zaman bu güzel, ideal sayılıyor. Ben onu geçtim. Hem de 72 hafta değil 24 haftada geçtim. Lakin bir hayal kurdum. 30 kilo vereceğim diye. Veremedim. Çünkü ilk başlarda 1,2, 1,8, 2 gibi farklı kilolar verdikten sonra 6. haftadan sonra sabitledi. 1 kiloya, yani 950, 150, 100, ortalama 1 kilo verdim. Ta ki son haftalara gelene kadar, son haftalarda birdenbire 950, 850, 750, 500 grama düştü kilo vermem. Çünkü muhtemelen verecek bir şey kalmadı yağdan. Çünkü çok yememe dikkat ettim ben. Kesinlikle rejim yapmadım. Bol protein aldım. Et yedim. Bakliyat yedim. O yüzden kastan gitmedi. Buna eminim. Ben bir de destek için sabahları haftanın 5 günü 6 kilometre, akşamları 8 kilometre, günde 14 kilometre yürüyorum. Hala devam ediyorum yürümeye. Şimdi Saksen de bana çok etki etmeyebilir. Çünkü gerisinde verilmiş bir 25 kilo var. Ben de merak ediyorum. Yani kilo verebilecek miyim Saksenda'yla? Başladım. Manjaro trizapetit etken maddesi. Saksenda'nın liraglutatit. Şimdi e, bunlar insülin hücre çeperine taşınarak insülin oranını arttıran şeyleri engelliyorlar. Manjaro'nun etken maddesi trizapetit hem GLP-1 hem de GIP reseptörlerini aktive ederek kan şekeri kontrolünün iyileşmesine yol açıyor. Saksanda etken maddesi reaklutatit, insanlardaki insülinlerin adı verilen ve genel olarak kandaki glukoz seviyesini düşüren metabolik hormonlar ailesinin bir üyesi olan glukon benzeri hormon. Glukon karaciğerden üretilen glukoz olan hepatik glukoz üretimini uyararak insülin etkilerini ortadan kaldıran ve kan şekeri seviyeni arttıran bir hormon. Yani o hormonu veriyor bize bu iğne. Liraglutatit kan şekeri seviyeni iyileştiriyor. Bu liraglutatit Saksenda sadece kan glukoz seviyesinin arttığında uygulamanın ardından geçen 24 saatte insülin salımını arttırarak mide geçiş süresini uzatarak ve yemek sonrası glukoz salımını beskeleyerek yemek sonrası hiperglisemiyi düşürüyor. Saksenda tek bir hormonu GLP-1'i hedef alan günlük bir enjeksiyon. Manjaro ise iki hormonu GLP-1 ve GIP hormonu hedef alan haftalık bir enjeksiyon. Manjaro'ya haftada bir vuruldum. Şimdi Saksenda'yı her gün vurulacağım. GLP-1'in ince bağırsakta yemek yemeye yanıt olarak üretilen bir hormon. GIP kan şekeri kontrolü sağlayan hormon. Bir de Ozempic var. Ozempic'in etken maddesi semaglutid. Semaglutid de bir GLP-1 analoğu ve bir GLP-1 agonist olarak işlev görüyor. İnsülin üretimini artırarak kan şekeri seviyesini düşürüyor. Başlangıçta bu
tip 2 diyabet tedavisinin kan şekeri kontrolü için geliştirilmiş. Ama bugün obezite ve buna bağlı kardiyovasküler kalp ve damar hastalıkları ile kronik bebek hastalıklarının yönetiminde de önemli bir rol oynuyor. Yani bu iğneler Mounjaro, Ozempic, Saxenda aslında ilk başta insülin için, yani diyabet hastaları için vurulmuş. Ben de diyabet hastasıyım. Ama bu ne fark edilmiş? Zayıflatıyor. Çünkü açlık hissi olmuyor. Yani bu tıpkı şeye benziyor. Zamanında Viagra buldular. Kalp hastalıkları için, kalp ilacı olarak. Sonra bunun cinsel yönden de erkeklerin de fayda ettiğini fark ettiler. Aynısı işte. Birebir aynısı. Bu iğne vücutta doğal olarak bulunan GLP-1 hormonun etkilerini taklit ediyor. İşlevi bu. Ancak doğal GLP-1'in kısa yarı ömrünün aksine semaglutid özel yapısı modifikasyonları sayesinde vücutta daha uzun süre kalıyor. Özetlersek GLP-1 glukagon benzeri peptit 1 vücutta doğal olarak üretilen bir hormon. Bu hormon yemek yedikten sonra bağırsaklardan salınarak pankreası uyarıyor ve insülin salınımını arttırıyor. İnsülin kan şekeri düzeyinin düzenlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca GLP-1 mide boşalmasını yavaşlatarak tokluk hissi oluşturuyor ve iştahı baskılıyor. Yani hem kan şekerini düzenliyor hem de yeme isteğini azaltıyor. GLP-1 reseptör agonistleri ise bu hormonun vücutta yaptığı etkileri taklit eden ilaçlardır. Bu ilaçlar GLP-1'in reseptörlerine bağlanarak insülin salımını arttırır. Kan şekerini düşürür ve yemek yeme isteğini azaltır. Ayrıca mide boşalmasını geciktirerek tokluk süresini uzatır. Bu mekanizma sayesinde kişiler hem daha az yemek yer hem de kan şekeri daha iyi kontrol edilir. Ben Mounjaro sonrası Ozempic değil de Saxenda'yı tercih ettim. Çünkü içeriğinde liraglutid var. Liraglutid de GLP-1 hormonunun yaptığı gibi insülin salgılamasını arttırıyor. Ben başlarken insülin seviyem çok yüksekti. Doktor bana dedi ki bundan daha yükseği yok. Liraglutid kan şekeri seviyesini iyileştiriyor. Yani Saxenda sadece kan glukoz seviyesini arttırdığında uygulamanın ardından geçen 24 saat sonra insülin salımını arttırarak mide geçiş süresini uzatarak ve yemek sonrası glukon salımını baskılayarak yemek sonrası hiperglisemiyi düşürüyor. Mounjaro haftada bir vuruluyor. Saxenda her gün vuruluyor. Normalde kullanım şöyle olur. Birinci hafta günde bir kez 0,6 mg, ikinci hafta 1,7 mg, üçüncü hafta 1,8 mg, dördüncü hafta 2,4 mg, beşinci hafta 3 mg. Bir kalem 18 mg. Ben kutu aldım. Kutu burada arkadaşlar. Kutuda 3 tane kalem var. Göstereyim onları da. Bakın 3 tane kalem var. Kutuda 3 tane kalem var. Ben yanlış hesaplamadıysam burada 54 mg var. Ben bunu bu tavsiye edilen şekilde kullanmayacağım arkadaşlar. Ben Mounjaro'da yükseğe çıkmayı korktuğum için sadece 7,5'a çıktım. Bunda da 1,8'den yukarı çıkmayacağım. Ve yanlış hesaplamadıysam 7 hafta sürecek. 7 haftadan bir gün eksik sürecek. O da nasıl kullanacağım? Bir hafta 0,6, bir hafta 1,2, bir hafta daha 1,2, 1,8, 2 hafta 1,2, 0,6. Yani 0,6, 2 tane 1,2, 1,8, 2 tane 1,2, 0,6. Niye 0,6'ya düşüyorum? Çünkü azaltarak bırakmak gerekiyormuş. Mounjaro'yu da öyle yapmıştım. 8 hafta, 8 gün, 2 hafta. Yok 8 hafta yanlış söyledim. 8 hafta 2 ay. Evet 2 ay. 2,5 kullanmıştım. Bunu da 2 hafta 1,2 kullandıktan sonra bir haftada 0,6 kullanarak sonlandıracağım. Yani her birinden 7 gün vuracağım. Sadece son doz yanlış hesaplamazsam 6 gün sürecek. Toplamda 54 yapacak. Ben önümüzdeki haftalarda bazı şeyler daha söyleyeceğim. Takviye, vitaminler ve destekleyiciler alıyorum ben.
Bunları araştırmanızı tavsiye ederim. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum ama araştırmanızı tavsiye ediyorum. Onların isimlerini sayayım ve konuşmamı bitireyim bu haftaki. Arkadaşlar bromelain araştırın. Krompikolinat araştırın. Berberis araştırın. Akselmansia araştırın. Resveratrol araştırın. Size bir tavsiyem de kilo alıyorsanız D vitamini seviyenize baktırın. Burada bırakalım arkadaşlar. Haftaya devam edeceğiz.